Değerli arkadaşlar, konumuz andığımız ve yerel seçimler. Bildiğiniz gibi Danıştay yakın dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın idarenin aldığı bir kararı iptal etti. Böylece okullarda andımız tekrar okunacak mı okunmayacak mı üzerinden bir tartışma gelişti. Andımızın tekrar okunup okunmaması ile ilgili ve siyasi partiler hepsi ayrı pozisyonlar aldılar. Şimdi biz hepimiz yerel seçimlere kendi desteklediğimiz partiler anlamında bakıyoruz veya partilerin reaksiyonlarına göre oy kullanmayı düşünüyoruz, tabii normal. Biz hepimiz yerel seçimlerde bizim partimiz kazansın diye bakıyoruz belki ama devlet tabii farklı bakıyor olaylara. Arkadaşlar biraz geriye gidelim. Biliyorsunuz 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte siyasi partiler kapatılmıştı. İlginç olan bir şey var. İlk defa 1980 darbesinde Cumhuriyet Halk Partisi de kapatıldı. Diğer partiler hep kapatılıyordu ama Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıyordu. Bu 12 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi de kapatıldı. Buradan nereye gideceğiz? Şuraya gelmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi kuruluşun partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde İngiliz etkisi altında olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapan elitlerin, ulus devletçilerin İngilizlere yakın olduğunu biliyoruz. Böylece 12 Eylül Amerikancı darbesi İngiliz ulus devletçileri tasfiye etmiş oldu. Çünkü 12 Eylül Amerikancı bir darbeydi. Değerli arkadaşlarım, daha sonra biliyorsunuz burada ilginç bir şey oldu. Erdal İnönü etrafında SHP'de örgütlenen Cumhuriyet Halk Partisi, önce SHP'ydi tabi adı, HADEP 1987'de önce Kürt milletvekillerini SHP listelerinden parlamentoya soktu. Ayrılıkçı, bölücü Kürt düşünceyi parlamentoya soktu. Daha sonra da 91 seçimlerinde de bunlar kendileri o dönemki adıyla HEP olarak bir organik platform olarak bir kurum kimliği kazandılar. Ve siyaset alanında temsil buldular. SHP ile beraber tekrar meclise girdiler. Yani ne diyoruz? 1980 darbesiyle öncelikle eski CHP tasfiye edildi. Yeni CHP ayrılıkçı Kürt hareketini meclise taşıdı. Yani burada Amerikancı darbenin yapmak istediği konu gerçekleşmiş oldu. CHP'yi dönüştürdü. Burada Güneydoğu'da çok ilginç bir şey oldu. Arkadaşlar devlet otoritesi yerel anlamda kırılmış oldu. Neden? Çünkü HEP, HADEP gibi partiler ne yaptı? Yerelde sürekli seçim kazanarak yerel otoriteyi bölücü, ayrılıkçı Kürt hareketinin bir platformu haline getirdi bu durum. Bu arada tabi Cumhuriyet'in ulusalcı kanadı ise Ecevit'le beraber DSP olarak örgütlendi. Bunu biliyoruz. Ama sonuçta ne oldu? 1980'den sonra devlet siyaseten Doğu ve Güneydoğu'dan dışlandı. Yerel siyasetten özellikle belediyelerden dışlandı. Çünkü seçimleri sürekli ayrılıkçı Kürt kadrolar kazanmaya başladı. Peki şimdi ne? Şimdiki durum şu. İşte andığımız tartışması burada devreye giriyor. Devlet AK Parti üzerinden Doğu ve Güneydoğu'da gücünü konsolide etmeye başladı. Çünkü AK Parti devlete olumlayan bir siyaset güdüyor. AK Parti devlete olumlayan bir sosyal siyaset güdüyor. AK Parti'nin doğudaki belediyeleri kazanması devletin işine geliyor. Çünkü devlet tekrar Güneydoğu'ya ve Doğu'ya yerel siyaset anlamında sahip oluyor. Ne yaptık şimdi? Andığımız tartışmasından buraya geldik. Arkadaşlar, devlet Güneydoğu'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadığı kadar bir güce kavuştu yerel siyasette. Nasıl bu güce kavuştu? 2016 darbesinden sonra biliyorsunuz belediye başkanları uzaklaştırıldı. Onun yerine
Devletin valileri belediye başkanı oldu. Devletin kaymakamları belediye başkanı oldu. Bu da ne yaptı? Devleti Güneydoğu'da güçlendirdi. Yani bu andımız tartışmasıyla MHP ile AKP arasında bir ayrılık meydana getiriliyor. AKP tekrar Güneydoğu'daki Kürt oyları alıp devlet AKP üzerinden tekrar Güneydoğu'ya hakim olmaya çalışıyor. Devlet gücünü kaybetmek istemiyor. Oyların tekrar bölücü Kürt partilerine gitmesini istemiyor. Yani HDP özelinde tabii söylüyoruz bunu. Devlet HDP'yi ve Amerikancı PKK'yı saf dışı edip AK Parti üzerinden Güneydoğu'da yerel siyasette gücünü pekiştirmek istiyor. Şu anda kayyumlarla devlet yerel siyasette çok etkin. Bu tabloyu bozmak istemiyor. Belki de seçimler, yerel seçimler süreci ilerledikçe belki de tekrar belki adı açılım olmaz ama açılım sürecinde yapılan politikaları, olumlu açıklamaları tekrar duyma ihtimalimiz de çok fazla. Peki büyük şehirlerde ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi büyük şehirlerde CHP'yi ve İYİ Parti'yi zorlayan adaylar çıkaracak. Bütün Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın oyları AK Parti'ye doğru itilmeye çalışılacak. Zaten biliyorsunuz aslında Kürt seçmenimiz, Kürt vatandaşlarımız son seçimlerde hem HDP'yi hem de aday Selahattin Demirtaş'ı baraj altına doğru itmişlerdi. Aslında HDP barajı aştıysa İstanbul Başakşehir, İstanbul Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Şişli, Sancaktepe, Kadıköy, Esenyurt, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndan aldığı oylarla aştı. HDP partisi bu oylarla aştı aslında barajı. Çünkü normalde Türkiye'de %11 civarında oy alırken Esenyurt'ta %20 oy alıyor, %22 oy alıyor. Yani burada hepsi bu saydığım ilçelerde normal Türkiye ortalamasının 2 katına yaklaşıyor. En az %15 alıyor. %18 alıyor, %20 alıyor. Normalde %11 alırken. Bildiğimiz gibi CHP'nin metropollerde oturan seçmenleri oylarıyla HDP'yi parlamentoya sokmuşlardı. Bunu da biliyoruz. Yani ez cümle söylemek istediğim şu. Hepimiz seçimlere parti perspektifinden bakıyoruz ama bir de devlet perspektifinden bakmak lazım. Devlet AKP ve MHP'nin, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmasını istemiyor. AK Parti'nin Güneydoğu'yu tekrar ilçe il kazanıp burada devletin gücünün AK Parti eliyle konsolide edilmesini istiyor. Bu tartışmaya bu şekilde bakmamız gerektiğini düşündüm. Bu tabii önemli bir tartışma. Her vatandaşımız bizim için değerlidir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.